Tarih çevrilen bir sayfadır. Bazen onu bir fırtına çevirir. Güçlü bir çocuk kraliçem. Kral memnun kalacak. Seni görmüyorlar. Ama ben görüyorum. Demek bitti. Bir oğul. Küçük. Görünüyor ama büyüyecek. Makedonya için. Bir kralın olduğundan çok daha fazlası. Bu doğuma bizzat Zeus tanıklık etti. Kimse bilmiyordu. Bu çocuk fırtınanın merkeziydi. Dünyanın yönünü değiştirecek olan fırtınanın. Adı Büyük İskender. İskender'in babası Makedonya kralı 2. Filip'tir. Sert, acımasız, savaşla yoğrulmuş bir kral. Ordusunu demir gibi disiplinle eğitmiş, Yunan dünyasını diz çöktürmeye başlamış bir lider. Annesi Olimpiyas. Sıradan bir kraliçe değildir, gizemlidir. Kehanetlere inanır. Tanrılarla konuştuğunu iddia eder. İskender'e küçüklüğünden itibaren şunu fısıldar: "Sen sıradan bir insan değilsin." Bu fısıltı ileride milyonların kaderini belirleyecektir. İskender çocukken yaşıtları gibi değildir. Kılıçtan önce aklıyla savaşır. Babası onun sertleşmesini ister, annesi ise onun seçilmiş olduğuna inanır. 13 yaşındayken kimsenin binemediği vahşi bir at getirilir. At herkesi yere serer. İskender sessizce yaklaşır. Atın korktuğu şeyin gölgesi olduğunu fark eder. Atı güneşe çevirir ve üzerine biner. O an babası şunu söyler: "Makedonya sana küçük gelir." Aristoteles ve zihin eğitimi. İskender'in hocası Aristoteles'tir. Antik dünyanın en büyük filozofu. Ona sadece okumayı değil, yönetmeyi, insanı çözmeyi, korkuyu kullanmayı öğretir. İskender, Homeros İlyada destanını ezbere bilir. Aşil'i örnek alır. Kısa bir ömür ama sonsuz bir ün ister. Bu fikir zihnine kazınır. Tarih Milattan önce 336. Babası 2. Filip bir suikastla öldürülür. İskender henüz 20 yaşındadır. Taht sarsılır. Yunan şehirleri isyan eder. Herkes bu gencin zayıf olduğunu düşünür. İskender tereddüt etmez. Tebaayı yürür. Şehri yerle bir eder. Kadınlar ve çocuklar hariç herkes öldürülür. Bu bir mesajdır. Karşıma çıkan yok olur. Yunan dünyası susar. Doğuya yürüyüş. Hedef artık nettir. Pers İmparatorluğu. O dönemin en büyük gücü. Kral 3. Darius ordusu sayıca kat kat fazladır. Ama İskender hızdır, cesarettir, beklenmeyendir. Granikos Savaşı. Milattan önce 334. İlk büyük çarpışma. Nehir geçilirken saldırır. Bu bir deliliktir. Ama düşman hazırlıksız yakalanır. Pers satrapları tek tek düşer. İskender yaralanır ama geri çekilmez. Askerleri ilk kez şunu görür: kral kaçmaz. İleri! Bu savaş, İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zafer olması bakımından tarihi bir öneme sahiptir. İssos Savaşı dar bir geçit. Sayılar anlamsızlaşır. Darius bizzat ordunun başındadır. İskender doğrudan krala saldırır. Darius kaçar. Bir imparator savaş alanından kaçmıştır. Bu an, Pers İmparatorluğu'nun ruhunun kırıldığı andır. İskender Mısır'a girer. Kurtarıcı gibi karşılanır. Siva vahasına gider. Kahinler ona Amaon'un oğlu der. İskender artık sadece kral değildir. Kendisini tanrısal bir kaderin taşıyıcısı olarak görmeye başlar.
Gaugamela Savaşı. Milattan önce 331. Dünyanın kaderini belirleyen gece. Darius devasa bir ordu kurar. Savaş alanını düzleştirir. Filler, savaş arabaları, 10 binlerce asker. İskender gece uyumaz. Askerleri korku içindedir. Sabah olduğunda yine aynı hamleyi yapar. Merkeze saldırır. Darius bir kez daha kaçar. Bu kaçış bir imparatorluğun sonudur. Merkeze saldırır. Darius bir kez daha kaçar. Babil, Susa, Persepolis. Pers hazineleri ele geçirilir. Tonlarca altın, Persepolis yakılır. Bu intikam mıydı yoksa kontrol kaybı mı hala tartışılır. İskender değişmeye başlar. Bitmeyen yürüyüş, İskender durmaz. Ordu yorulur. Hindistan'a kadar ilerler. Askerler artık eve dönmek ister. İlk kez isyan ederler. İskender ağlar. Ama geri dönmek zorunda kalır. Milattan önce 323. Babil. Gençtir. 33 yaşında. Ateşlenir. Konuşamaz hale gelir. İmparatorluk kime kalacak diye sorarlar. Cevap fısıltı gibidir. En güçlü olana. Sonra sessizlik. Ardında kalan miras İskender öldüğünde dünya değişmiştir. Yunan kültürü doğuya yayılmıştır. Doğu ve batı ilk kez bu kadar iç içe geçmiştir. Ama asıl soru şudur. İskender dünyayı mı fethetti yoksa kaderi mi?